Size ohalık girişi göstereyim arkadaşlar. Devasa bir şey ya. Buraya tekrar yolum düşerse yine ilk gün geziyormuş gibi mutlu olacağıma eminim. Şu güzel işlemelerle sizi baş başa bırakayım. Çok güzel. İnce bir zevke sahip olduğunu görebiliyoruz bu Ming Hanedanı'nın. 50 euro 60 euro olarak belirleseniz buranın ücretini kimse bir şey demez. Ağzını açmaz. Astronot yemeği yiyebiliyorsunuz burada. Bu en önemli parça. Phoenix tacı. Şu ayrıntılara bakar mısınız arkadaşlar? Havalanıp uçacak bir kuş gibi görünüyor. Tabii ki girişte bizi Orak Çekiç ve Çin Komünist Partisi'nin 100. yılı ile alakalı bir yazı karşılıyor. Birazcık Çin devriminin önderi Mao Zedong'dan bahsedelim. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilk anlar arkadaşlar. Mevcut başkanın gençliği. Covid pandemisi dönemi ve Covid ile mücadelede sağlık emekçilerinin önemi. Herkese günaydınlar. Yine çok yoğun bir gündü dün. Çok yorgunum. Fark ediyorsunuzdur. Ama yine de erken kalktık. Ne için? Yasakşehir'i göreceğiz bugün. Daha sonra Jingshan Park'ı ziyaret edeceğiz ve şehrin en güzel korunmuş ve en büyük Tibet Budist tapınağı olan Lama Tapınağı'na gideceğiz. Heyecanlıyım. Bakalım neler göreceğiz. Yaklaşık 15 senedir yollarda olan, 30'lu yaşlarının başında olan bir gezgin olarak geriye dönüp baktığımda en büyük pişmanlıklarımdan biri YouTube'a geç girmiş olmak. Seyahatlerime devam edebilmem, gidilmeyen yerlere gidip görülmeyen şeyleri görebilmem ve bunları sizlerle paylaşabilmem için beğeni butonundan videoyu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız ve ülke hakkında merak ettiklerinizi yorumla sormanız benim için çok önemli. Gerçekten ülke hakkında ne kadar şey biliyorsam sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu sizden rica ediyorum. Teşekkürler. İlk günkü Tiananmen faciasından sonra meydana girmek için 1,5 saat beklemiştim arkadaşlar. Önceki bölümleri izlemeyenler varsa diye söyleyeyim. Bu yüzden 1 saat önceden 8.30'da açılıyor Yasakşehir. 1 saat önceden kapıda olma hedefi koydum. Buna da ulaşacağım gibi görünüyor. Dışarıdan böyle görünüyor Yasakşehir. Birazcık bilgi vereyim. 980 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük saray komplekslerinden bir tanesi. Çin İmparatorluk Sarayı olarak kullanılıyor. 500 sene boyunca yaklaşık olarak. Bugün de müze olarak hizmet veriyor. Çin devriminden sonra imparatorluğa ait olan bütün binalar müzeye dönüştürülüyor ve bu şekilde kullanılıyor. Şimdi soracaksınız neden Yasakşehir buranın ismi diye. Benim de en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesiydi. İmparatorluğun mahremiyetinden dolayı buraya hanedan dışında, hanedan üyeleri dışında kimse alınmıyormuş. Yani halkın erişimine kapalıymış burası devrime kadar. Qin ve Min hanedanlıkları döneminde sadece imparator, ailesi ve saray çalışanları girebiliyormuş. Normal halkın girmesi yasakmış buraya. Ayrıca hem güvenlik hem de hiyerarşi açısından halka kapalı tutulmuş, böyle duvarlarla çevrili vaziyette gördüğünüz gibi. Halkın giremeyeceği kadar, tırnak içerisinde ifade edelim, kutsal ve özel bir alan. Bu yüzden de Yasakşehir deniyor. İçeri girdikten sonra daha fazla bilgi vereceğim. Bu arada arkadaşlar bakın, yine jimnastik yapan, egzersiz yapan bir abimiz. Kar da yağmış dün gece.
Keşke şu anda da yağıyor olsaydı. Kar çok severim. Fakat burada insanların egzersize, spora gösterdikleri özenin farkında olabilmemiz, buna dikkat çekebilmemiz için bunu göstermek istedim. Köşeyi döndük. Saraya az kaldı. Gördüğünüz gibi buralı turistlerimiz ya da şehrin sakinleri de bu güzel manzaranın fotoğrafını çekiyorlar. Çevresindeki göl tamamen donmuş. Çok güzel bir manzara. Kapıya ulaştım. Size ohalık girişi göstereyim arkadaşlar. Devasa bir şey ya. Hayran kalmamak mümkün değil. Ya kim bilir içerisi nasıldır. Ama birazcık gereksiz yere panik yapmışım sanırım. Bakın kimse yok. Kuyruğun yerinde yerler esiyor yani. Ama olsun. Her zaman için tedbirli olmak iyidir. Burada yine Almanlığımızı konuşturduk maalesef. Şimdi bir saat bekleyeceğiz açılması için. Okul grupları da ziyarete geliyor. Yine gördüğünüz gibi. Burası çok kalabalık olacak. İyi ki erkenden geldik. Bakın parti üyeleri, askerler geçiş yapıyor arkadaşlar. Rally başladı arkadaşlar. Herkes koşa koşa içeri girdi. Yalnız hayran kalmamak mümkün değil. İnanılmaz bir dakiklik yani. İnanılmaz. Bu arada bu görmüş olduğumuz meydanın ismi Tiananmen Meydanı. Törenler burada yapılırmış. Daha çok askeri kısmı saray kompleksinin. Ve Yasakşehir'in en ferah alanlarından da bir tanesi burası. Burayı geçtikten sonra 3 büyük salon göreceğiz. Bir tanesi en yüce uyum salonu. En büyük ve en görkemli olan oymuş. Sonra merkez uyum salonu. İşte kabuller için hazırlık kısmı daha çok. Sonra da uyumun korunması salonu. Burada da işte ziyafetler verilirmiş. Şimdi burada bir fotoğraf molası verdikten sonra girişimizi yapacağız. Her yeni alana girdiğim zaman oha diyorum. Yok artık diyorum. Bu arada ziyaretçiler daha kolay ziyaret edebilsinler diye dün gece kar yağmış, onu söylemiştim. Kar temizleme çalışmaları da sürüyor. Şimdi ortadaki yoldan devam ederek saray kompleksini keşfetmeye devam ediyoruz. Tabii tüm kompleks klasik Çin saray mimarisini temsil ediyor. Kırmızının ve kiremit renginin dominasyonu var. 3 büyük salondan bahsetmiştik. En görkemli olanı bu. Uyum salonu. Buraya giriş yapıyoruz şimdi. Karşınızda en yüce uyum salonu. İsmine yakışır bir girişi var. İkinci ve üçüncü salonlarda buradalar. Tabii büyük bir çoğunluğun içi ziyarete açık değil. Zaten 980 bin metrekare olan bir yerin, bir kompleksin her yeri ziyarete açık olsa herhalde bir gün bile yetmez bitirmeye. Şimdiye kadar gördüklerimiz hep sarayın askeri kısmına ilişkindi. Şimdi birazdan göstereceğim kapıyla harem bölgesine, yani sarayda, saray kompleksinde hayatın aktığı yere geçiş yapacağız. Tam olarak şu kapı oluyor. Harem bölümünü gezmeye devam. Bakın imparator ve imparatoriçeler
nerelerde yaşıyorlarmış. Mimariye hayran kalmamak mümkün değil bu arada. Burası da toplantı salonu arkadaşlar. Çok güzel görkemli bir görünümü var gerçekten. Toplantılar burada yapılırmış. Bu kapıyla harem bölümü de tamamlanıyor. İmparatorluk bahçelerine geçiş yapılıyor. Çok büyük olmasına rağmen temel olarak 3 bölümü var Yasakşehir'in. Bir askeri alan, bir harem. Yani işte Osmanlı usulü ifade edersek selamlık, harem ve işte imparatorluk bahçesi. Has bahçe. Şimdi has bahçesine giriyoruz. Ming Hanedanlığı'nın. İmparatorluk bahçesindeyiz. Şu zamana kadar gezdiğimiz bölümlerde görkem, ihtişam hakimdi. Burada biraz daha dinginlik, huzur hakim. Çok da iddialı olmayan bir yapısı var şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla. Yani şu kapıdan çıktığımızda bir şeyin bizi şaşırtmayacağını garanti edemiyoruz. Çünkü burası Çin ve burası yasak saray. O yüzden, daha doğrusu yasak şehir, pardon. O yüzden gezmeye devam. İmparatorluk bahçesi biraz daha görkemden uzak demiştim. Sözümü geri alıyorum. Yalnızca nefeslenebilmek için, dinlenmek için yapılan köşklere bakın. Çok güzel. Şöyle bir bilgi paylaşayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağacın üzerinde bir etiket var. Bu eğer yeşil olursa 100 yaşından büyük, 300 yaşından küçük anlamına geliyormuş. Eğer kırmızı olursa 300 yaşından büyük anlamına geliyormuş. Yani bu arkadaşımız 100 yaşından büyük bir ağaç. Ben burayı tekrar tekrar gezsem de doymam. Asla yani. Ve buraya tekrar yolum düşerse yine ilk gün geziyormuş gibi mutlu olacağıma eminim. Şuraya bakar mısınız? Bu köşkün önündeki ağaç arkadaşımız 300 yaşından büyük. Kırmızı etiketli. İlginç de bir şekli var. Bakın göstereyim. Köşklerin içleri de böyle arkadaşlar. Komple işleme. İnanabiliyor musunuz ya? Şok edici yani. Orta şeridi tamamladık. Şimdi yanları gezmeye başlayacağız. Burası batılı tarzda döşenen kısımmış. Tabii ki önem olarak orta taraf kadar önem arz etmiyor ama estetik olarak bakar mısınız? Şu güzel işlemelerle sizi baş başa bırakayım. Çok güzel. Bu kenar süslemeleri de dahil. 这时候那小鸡没看，没看上，扔到这儿，演完了过去啊，先从右手边第一个嘛，第一个还没看上。你看， Çok güzel. Peki bu kadar oda, bu kadar salon nasıl koridorlarla birbirine bağlanıyor derseniz işte böyle koridorlarla birbirine bağlanıyor. Yasakşehir yapılırken koridorlardan da hiçbir şekilde nasıl söyleyelim sakınılmamış. Özene bezene yapıldığı çok belli oluyor. Geçtiğimiz kapılara bakar mısınız arkadaşlar? Biz bunu hak edecek ne yaptık diyor insan. Yasakşehir'in içinde böyle bir heykel galerisi de var arkadaşlar. Hanedanlığa ait heykeller. Genelde tabi Budizm inancında oldukları için Buda heykelleri ağırlıkta. Taht odasını görüyorsunuz. Çok güzel bir zevkleri var gerçekten. İnce bir zevke sahip olduğunu görebiliyoruz bu Ming Hanedanı'nın. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Böyle büyük bir kompleksin, böyle
güzel tarihi anlamı olan bir yerin halk ziyaretine açık olması ve bunun ücretsiz olması inanılmaz bir hizmet insanlık için. Yani burayı 50 euro 60 euro olarak belirleseniz buranın ücretini kimse bir şey demez. Ağzını açmaz. Ki bence 100 euroya bile değer. Ama bunun ücretsiz olması inanılmaz güzel bir iş. Kalabalık birikmeye başladı yavaş yavaş. Çin'de bir yere erkenden, 1-1,5 saat önceden gitmenin önemini çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. Şu kalabalığa bakarak. Ben rahat rahat gezdim, bitirmek üzereyim artık. Fakat yeni gelenlerin işi birazcık zor. Yasak şehrin içinde böyle bir kafe açmışlar arkadaşlar. Çin'in uzay ajansının kafesiymiş. İşte astronot yemeği yiyebiliyorsunuz burada. Çeşitli hediyelik eşyalar da var. Çin'in uzay ajansına yönelik astronot dondurmaları. İşte ilerleyelim biraz bakalım. Mesela Çin için önemli olan tarihi yerlerle uzay istasyonları, uzay mekikleri bir arada magnet olarak satışa sunulmuş. Bunları alabiliyorsunuz. Ayrıca Çin kozmonotlarına ayrılmış olan bir bölüm de var. Yine nasıl yemekler yiyorlardı, nasıl besleniyorlardı. Ayrıca çocuklar için de hediyelik eşyalar var. Şu şekilde şapkalar. Hoşuma gitti böyle tarihi bir yerde böyle bir soluklanma imkanı. Bunlar da Çin Uzay Ajansı'nın hatıra paraları. Örnek bir roketimiz. Gerçekten güzel. Gelirseniz burayı da es geçmeyin. En sonda şöyle Çinli kozmonotların birlikte fotoğrafları var burada da. Bu da çok güzel. İmzalı pul da alabiliyorsunuz buradan. Tabii çok kıymetli şeyler bunlar. Nazar değdirdik. Bu bölümü ücretliymiş. Hazinenin bulunduğu yer. Ama o da 1 euro gibi bir şey. Yani 2 euro bile değil. Çok uygun. Arkadaşlar iki kısım var ücretli. Biri saat galerisi. Diğeri de hazine. İkisi de birer dolar bu arada. Şimdi onlardan saat galerisiyle başladık. Hazineyle devam edeceğiz. Çok şık değil mi ya? Ben mi gereksiz yere beğeniyorum? Çok güzel. Renginden işlemelerine her şey. Bunun saat olduğuna inanabiliyor musunuz ya? Yani çok küçük bir kısmı saat olsa da bakın şurası. İnanılmaz. Buraya da mutlaka gelin arkadaşlar. Gezmeye değer. Saat bahane, şov yapmak şahane. Yani bunun yüzde kaçı saat arkadaşlar? Burası hazine koleksiyonunun en ünlü, en değerli parçalarından bir tanesi. Direkt olarak girişinde. 9 ejderha bölümü. İmparatorluğun gücünü temsil ediyorlar. Hazine bölümünü 4 bölüme ayırmışlar. Şimdi biz hepsini ziyaret edeceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Heyecanlı.
Hazine bölümünün dekoratif sanatlar bölümünde nasıl şeyler var derseniz böyle şeyler var. Sarayda süs olarak kullanılan şeyler. Taş işlemeciliği bölümünde de böyle ince işler var. Buradaki her bir esere bakacak olursanız yine epey vakit harcamanız gerekiyor. O yüzden ben hızlı hızlı geçiyorum. Sadece dikkatimi çekenleri sizlerle paylaşıyorum. Bu mesela çok enteresanmış. Mücevher bölümü o kadar kalabalık ki arkadaşlar, Çin'de olduğumu tekrar hatırladım. Ama görülmeye değer şeyler var gerçekten. Bu da 18. yüzyıldan bir vazo. Yakutlarla bezenmiş. Bu en önemli parça. Feniks tacı. Şu ayrıntılara bakar mısınız arkadaşlar? Havalanıp uçacak bir kuş gibi görünüyor. Altın bölümünde bir çaydanlık. Bunlar da fena. Yine Budist dönemden 17. yüzyılda 20. yüzyıl arasındaki altın heykeller. Abartsaydınız ya. Bunlar ne? Neden böyle bir şeyi altından yapma gereği duydunuz abi? Bir yandan inanılmaz güzel ama bir yandan bu soruları sorduruyor insan. Yavaş yavaş bu 4 saatlik yasak şehir ziyaretimizin sonuna geliyoruz. Böyle hızlı hızlı gezdim. 4 saat sürdü yine de. Yani bir tam günümü buraya ayırırım, programım sıkışık değil diyorsanız 6-7 saatte ayırabilirsiniz arkadaşlar. Ama mutlaka gelmeniz gerekiyor. Zaten görüntülerden de anlamışsınızdır. Çıkışa doğru gidiyorum. Jingshan Park'a çıkacağız. Oradan da yasak şehrin havadan görüntüsünü, yüksekten görüntüsünü göreceğiz. Bakalım yukarıdan ve uzaktan nasıl görünüyormuş. Jingshan Park burası arkadaşlar. Şu yukarıda gördüğünüz kısma çıkıp oradan yasak şehri seyredeceğim. Bence muazzam görünüyordur. Ya zaten fotoğrafları gördüm yani. Nasıl göründüğünü biliyorum. Ama gözlerimle görmek de güzel olacak. Bakalım. Arkadaşlar ışık muazzam değil ama yine de böyle çıkıyor. Jingshan Park'tan. Göstermek istedim. Gerçekten muazzam. Buraya çıkış da 10 dakika falan sürüyor. Sadece önden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Mutlaka çıkın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi programı 180 derece değiştirdim. Çin Komünist Partisi Müzesi'ne geldik. Madem Çin Komünist Partisi Müzesi'ne geldik, birazcık Çin Komünist Partisi'nden bahsedelim. 1921'de kuruldu Çin Komünist Partisi ve 1949'dan beri Çin'i tek başına yöneten siyasi parti. Bu müzede 2021'de yani Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde yaptırılmış gayet modern, güzel bir binası var. İçeride neler göreceğiz bakalım. Girişte dört bir yanda böyle heykeller var. Toplumun çeşitli kesimlerinden gelen insanları temsil ediyor. Mesela şurada sarıklı bir Müslümanı görebilirsiniz. Onun haricinde farklı meslek gruplarına mensup olan insanlar, farklı etnik kökenlere sahip olan insanlar bu ayrıntılı ve güzel heykellerde anlatılmış. Ben bu kadar büyük bir müze beklemiyordum ama sırf girişi böyle arkadaşlar. Tabii ki girişte bizi orak çekiç
ve Çin Komünist Partisi'nin 100. yılı ile alakalı bir yazı karşılıyor. Müze, partinin kuruluş tarihi olan 1921'i ele alarak başlıyor. Bugüne kadar devam ediyor. Önce 2. Dünya Savaşı'nda Japonlarla olan savaş ve kazanılan zafer, sonra 1949'a kadar süren İç Savaş anlatılıyor. Elbette ideolojik liderler Karl Marx ve Friedrich Engels de onurlandırılıyor bu müzede. Müzede ayrıca Bolşevik devrimine dair görseller ve açıklamalar da var. Ama açıklamalar Çince maalesef. O yüzden çok yorum yapamıyorum. Neden böyle bir gemi görüyoruz? Birazcık onu açıklayayım. Çin Komünist Partisi 1921'de kuruldu. İlk kongre Şanghay'da bir evde başladı. Sonra polis baskını riski ortaya çıktı ve bunun haberi alındı. Öyle olunca toplantı yarıda kesildi. Bunun üzerine başka bir eyalete geçti parti üyeleri, kurucu üyeler ve Güney Gölü üzerinde demirli olan küçük bir gezi teknesinde kongreyi tamamladılar. O teknede, bu tekne tabii ki replikası. Yukarıda da kongrenin yapılışına ilişkin bir görsel var. Müzede ayrıca İkinci Dünya Savaşı'ndaki direnişte ve devrimde kullanılan silahları da görebiliyoruz. Müze gerçekten çok güzel, kronolojik sıra takip edilerek oluşturulmuş. Tek eksiği İngilizce açıklamaların olmaması. Bu tablodaki kişiyi herhalde hepimiz tanıyoruzdur. Burada genç haliyle direnişçilere devrimi anlatan, sosyalizmi anlatan Mao Zedong. Müzeyi ziyaretinize sık sık Çin Kızıl Ordusu marşları ve bu heykeller eşlik ediyor. Savaştaki kayıpların anısına. Bunu da çeviri programıyla okudum. Size bahsetmek istiyorum birazcık. Şimdi bu teyzemizin eşi Li Kailan, gerilla savaşının önderlerinden birisiymiş. Fakat işte gerilla savaşına gittiği zaman bu teyzemiz, o da Komünist Parti çalışmalarını devam ettirmek üzere memleketlerinde kalmış. Tabii ki eşi hiçbir zaman geri dönmemiş. Fakat o her zaman eşini bu ahşap eşikte beklemiş ve bu ahşap eşikte Çin devriminin sembollerinden biri haline gelmiş. Çin Komünist Partisi de bu onurlu bekleyişi onurlandırmak istemiş. Hatıralarda yaşatmak istemiş. Bu yüzden böyle bir bölüm var. Birazcık Çin devriminin önderi Mao Zedong'dan bahsedelim. 1893'te Hunan eyaletinde bir köylü ailesinde doğuyor. Babası sert olduğu için otoriteye karşı mesafe geliştirerek büyüyor. Sonra klasik bir Konfüçyüs eğitimi alıyor ama genç yaşta isyanlara katılıyor otoriteye karşı yine. Kütüphanede çalışırken Marx, Lenin gibi isimlerle tanışıyor ve sosyalist ideolojiyi benimsiyor. 1919'da 4 Mayıs hareketi onu siyasete itiyor. 1921'de yine Çin Komünist Partisi'nin kurucuları arasında yer alıyor. Ve Bolşevik devriminden şu yönüyle ayrılıyor. Çok basit anlatıyorum bu arada. İlk defa izleyenler varsa diye. İşçilerden daha çok köylülerin devrimin temeli haline getirilmesini benimsiyor. Bu görüşü savunuyor. Daha sonra İç Savaş döneminde Milliyetçi Parti ile karşı karşıya kalıyor. Çin Komünist Partisi ve komünistler ağır baskı görüyor. Kuşatma söz konusu olduğu zaman da komünistler 9000 kilometrelik bir yürüyüşe çıkıyorlar.
Bu yürüyüşün adı da uzun yürüyüş. Yol boyunca da birçok kişi eleniyor. Mao Zedong bu şekilde liderliğe yükseliyor ve devrimin lideri oluyor. Bu noktada Mao Zedong'un ortaya çıkan özellikleri karizma, lider karizması, propaganda özelliği ve dayanıklılık. Japon işgaline karşı Komünist Parti halktan da destek kazanıyor ve halktan destek kazanınca da iyice güçleniyor. İç savaşta da Milliyetçi Parti'yi bozguna uğratınca 1949'da Pekin'de Çin Halk Cumhuriyeti'ni ilan ediyor Mao Zedong. Tiananmen Meydanı'nda ilan ediyor. O meydanı da görmüştük. İlk yıllarda tabii toprak reformu, okuma yazma sayısındaki artış göze çarpıyor. Fakat büyük kıtlık ve felaket var. Daha sonradan kültür devrimi başlıyor. Gençlerin desteğini arkasına alıyor, gençlerle iyi bir ilişki kuruyor. Son yıllarda artık sağlığı bozulunca tabii ki etkin şekilde yönetimde yer alamıyor. 1976'da da hayatını kaybediyor. Mao Zedong'un hayatı bu şekilde. Devrimden sonra sunulan bayrak önerileri. Ortada da Çin Komünist Partisi'nin ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin bayrağı. Müzenin bir diğer bölümüne böyle çıkılıyor. Epey ihtişamlı bir çıkış gibi görünüyor. Bakalım neyle karşılaşacağız. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilk anlar arkadaşlar. Devrime giden yol anlatılmıştı önceki videoda. Şimdi de o anlardan görüntüler. 'Artık devrim oldu. Şimdi ekonomik ve kültürel değişim ve gelişimlerde. Bu Çin'in ürettiği ilk traktör, paletli ve tarım odaklı bir ekonomi olduğu için de çok önemli. Bu yüzden müzede buna da yer verilmiş. Burada Mao sonrası dönem anlatılıyor. Öncelikli olarak Huo Guofeng lider olarak ülkenin başına geçiyor. Ama zayıf kalıyor. Parti ve ordu desteğini kaybediyor. Daha sonra Deng Xiaoping, yani hiçbir zaman devlet başkanı olamıyor ama fiili lider 1978'den itibaren.
gerçek güç onda, piyasa reformları ve dışa açılma bu dönemde başlıyor. Daha sonra biliyorsunuz zaten bu döneme kadar devam ediyor. Yani bugünkü Çin'in ekonomik temeli Xiaoping döneminde atılıyor. Başka bir yola girmiş oluyor Çin. Bir kafe var ve Çin'in 70'li yıllardaki kafelerini yansıtıyor. Hem burada o ürünlerden deneyebiliyorsunuz. Nostaljik gazozlar, bardaklar bile buna uygun şekilde hazırlanmış. Hem de dekoru da çok nostaljik. Çok güzel. Çin'in sosyoekonomik ve sosyokültürel durumuna ve yaşamına dair de burada çeşitli bölümler var. Mesela burada 70'lerden klasik bir ev. 90'lı yıllara geliyoruz. Macao özerk bölgesi 1999'da Portekizliler tarafından Çin'e bırakıldı. Hong Kong'da olduğu gibi burada da yine tek ülke iki sistem şeklinde bir yönetim var. Ama bu iki özerk ülkede Hong Kong'da, Macao'da Çin'in birer parçası. Sadece sistemlerinin farklı olmasına olanak tanınmış. 2009'daki SARS virüsüyle mücadele anılmış burada. Sağlık emekçilerine selam gönderiyor Çin Komünist Partisi burada. Tabii ki 2008 Pekin Olimpiyatları ve maskotlar. Çin'in Milli Uzay Ajansı ve Çin'in uzay atılımı ile alakalı bir bölüm var yine. Mevcut Başkan Xi Jinping bu bölümde ona ayrılmış. Mevcut başkanın gençliği. Şurada da Komünist Parti'ye üye olduğu ilk zamanlar. Son olarak da Covid pandemisi dönemi ve Covid ile mücadelede sağlık emekçilerinin önemi bu bölümde anlatılmış.